Merhaba. Bugün promptlarımızı yani istemlerimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi sorgular yapabiliriz bunu ele alacağız. Kısaca daha iyi bir istem nasıl olmalı onların üzerinden geçelim. Bir emir kipi kullanın. Mesela listele, göster, açıkla, hazırla gibi. Karşınızdaki bir cihazdır, bir insan değildir. Dolayısıyla nezaket cümlelerine, ifadelerine gerek yok. O yüzden doğrudan listele, yap, et demek daha pratik olacaktır. Evet, hayır yanıtlı, kapalı sorulardan olabildiğince kaçının. Çünkü karşınızdaki yapay zeka metin üretmek üzere düzenlenmiş bir araçtır. O yüzden onun daha rahat metin üretebilmesini sağlayacak ucu açık sorular sormakta yarar var. Sorular, istemler mutlaka spesifik olmalıdır. Yani ne istediğinizi iyi bir şekilde ifade etmelisiniz. Gerekiyorsa istemle ilgili ne istiyorsunuz, ne elde etmek istiyorsunuz, bunu açıklamak üzere çeşitli örnekler verebilirsiniz. Sorumuz veya isteğimiz uzayacak, anlaşılması zorlaşacak falan diye düşünmeyin. Tam tersine sorunuzu bu tür örneklerle desteklediğiniz zaman karşı taraf sizin ne demek istediğinizi, neye ulaşmak istediğinizi daha kolay anlayabilir. Yanıtın kime göre verileceğini belirtmekte yarar var. Mesela 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde ya da bir akademisyenin ağzıyla bir esnaf tarafından anlaşılacak şekilde ya da mesela edebi bir şey yazmak istiyorsanız Hemingway tarzı bir çıktı isteyebilirsiniz. Yanıt formatını tanımlamakta yarar var. Mesela diyebilirsiniz ki 10 basamaklı bir liste olsun. 3 paragraf halinde olsun. Yanıt uzunluğunu belirtmekte de yarar var. Örneğin 100 kelimeyle sınırlandırabilirsiniz. Tek bir cümleyle diyebilirsiniz ya da 300 kelime 5 paragraf olsun diyebilirsiniz. Vurgulamak istediğiniz yerleri çift tırnak içine alırsanız karşı taraf yani yapay zeka ne demek istediğinizi daha kolay algılayabilir. Gerekiyorsa sorunu daha detaylı şekilde yeniden sormakta bir sorun yoktur. Karşı taraf bir insan olmadığı için aynı soruyu veya benzer soruları tekrar tekrar sorduğunuz zaman bundan olumsuz etkilenmez. O yüzden istediğiniz gibi detaylandırıp küçücük bir virgül koysanız bile o şekilde yeniden sorabilirsiniz. Eğer koşullar uygunsa istemlerinizi İngilizce olarak yapabilirsiniz. İngilizcenin farkı şudur. Hangi yapay zekayı kullanırsanız kullanın, neredeyse bütün yapay zekalar, popüler yapay zekalar İngilizce dili temel alınarak eğitiliyor, geliştiriliyor. Kullanılan veri setleri, data setleri İngilizce oluyor. Buna kısmen başka dilleri de ekliyorlar ama bazı hesaplara göre bu eğitim setlerinin en azından %80'i İngilizcedir. O yüzden eğer sorguladığınız yapay zekadan istediğiniz yanıtları alamadığınızı düşünüyorsanız, istediğiniz kalitede yanıtlar alamadığınızı düşünüyorsanız, isteminizi, promptunuzu İngilizce olarak yapabilirsiniz. Son olarak da mümkünse tek bir chatbot'a bağlı kalmayın. Farklı chatbotları zincirleme sorgulamalar yapacak şekilde her birinin yanıtlarını karşılaştıracak şekilde kullanırsanız daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi sorgulamalarımıza geçelim. Bunun için öncelikle ChatGPT kullanacağım. Sonra diğer yapay zekalara da aynı soruları zamanımızı el verdiği ölçüde onlara da sorabiliriz. Onların da yanıtlarını alabiliriz. Şimdi en genel haliyle başlayacağım. Örneğin deprem nasıl etkiler? Şimdi ChatGPT'yi açalım. Deprem. Zaman kaybetmemek için copy paste ile aktaracağım sorumu. Deprem nasıl etkiler? Soruyor.
Bakın çok belirsiz deprem nasıl etkiler? Yani çok da yapay zekaya sorulacak bir soru değil. O da yanıt olarak çok genelleştirilmiş yanıtlar veriyor. Yani depremin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız belki bu soruyu sorabilirsiniz. Sonradan geliştirmek kaydıyla. Evet, durdurayım. Fazla uzatmasına gerek yok. Ne diyor? Deprem, yer yüzeyinde meydana gelen ani ve şiddetli yer kabuğu hareketleri sonucu oluşan doğal bir felakettir. Depremler birçok farklı şekilde etkileyebilirler ve bu etkiler depremin büyüklüğü, derinliği, yerin jeolojik özellikleri ve yerleşim yerlerinin yapısal dayanıklılığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte depremin potansiyel etkileri onları açıklıyor. Yapısal hasar, kayıplar, toprak kaymaları, heyelanlar vesaire. Kes dedik. Regenerate butonuna basarak yeniden cevap üretmesini sağlayabilirsiniz. Az önce dikkat ettiyseniz kelimeler yavaş yavaş geldi. Bu karşı taraf çok yoğunsa, çünkü aynı anda binlerce belki milyonlarca kişi bir takım sorular soruyor ChatGPT'ye. O yüzden istemlerin yoğunluğuna bağlı olarak bu yanıtlar gecikerek gelebilir. Bu doğal bir davranıştır. Şimdi sorumuzu biraz daha geliştirelim. Deprem nasıl etkiler yerine? Mesela deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Hemen sorumuzu aldık şuradan. Burayı yapıştırıyorum. Sordum. Şimdi düşünüyor. Evet. Burada da yanıtlar. Evet, ne dedi? İstanbul, Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinden birinde yer almaktadır. Bu nedenle İstanbul'da meydana gelebilecek bir büyük depremin potansiyel etkileri, yapısal hasar, ölümler ve yaralanmalar, hepsini okumuyorum ama siz videoyu durdurup bu açıklamaları okuyabilirsiniz. Ya da ChatGPT'ye aynı soruları kendiniz sorup aldığınız yanıtları inceleyebilirsiniz. Altyapı hasarı, toprak kaymaları ve deniz dalgaları, ekonomik kayıplar, sosyal ve psikolojik etkiler. Ayrıca deprem riskine karşı hazırlıklı olmak ve deprem anında doğru davranışları bilmek önemlidir diye bir de uyarı eklemiş. Şimdi ne oldu? Sorumuzu biraz daha belirginleştirdik. Daha da netleştirelim. Önce bir olumsuz, yani çok anlamlı olmayan bir örnek girelim. Deprem İstanbul'u kötü etkiler mi? Şimdi bu kapalı bir soru aslında. Yani normalde buna verilecek yanıt evet olacaktır. Bu tür soruları sormamak lazım. Buna rağmen bakalım ne diyor ChatGPT. Bugün demek ki çok yoğun. O yüzden sürekli düşünerek tepki veriyor. Evet, aslında yanıt burada bitebilirdi. Ama bu tür araçların, bu yapay zekaların işi ağırlıklı olarak metin üretmek olduğu için o da gene bir şeyler söylüyor. Aslında aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Yapısal hasar, ölümler ve yaralanmalar, altyapı hasarı, toprak kaymaları, az önce aldığımız yanıtların hemen hemen aynısı. Şimdi çok anlamlı olmayan bir örnek girelim. Soruyu kopyaladım, şuraya giriyorum. Deprem İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve Konya'yı kötü etkiler mi? Deprem hasarı kimler için avantaj yaratır? Orman yangınlarını engellemek için ne yapmak gerekir? Şimdi bu sorunun, bu istemin yanlışı nerede? Bir kere net bir şey sormuyoruz. Ne istediğimiz belli değil. Hadi diyelim ki 4 büyük şehirde deprem nasıl etki yapar onu sorgulamak istedik. Birinci soru 1 derece tamam diyelim ama onunla deprem hasarı kimler için avantaj yaratır? Bu
alakasız bir soru. Sadece deprem lafı var. Üçüncü kısımda orman yangınlarını engellemek için ne yapmak gerekir? Bu daha da alakasız. Elbette deprem nedeniyle orman yangınları da çıkabilir ama konuyla doğrudan ilintili bir şey değil. Bu tür sorgulardan, bu tür istemlerden, promptlardan kaçınmakta yarar var. Genellikle eğer bu soruları cidden sormak istiyorsanız ayrı ayrı sorun. Yani her istemin bir hedefe, tek bir hedefe yönelmesi çok daha sağlıklı yanıtlar almanızı sağlayacaktır. Hadi bunu da soralım, sormadan geçmeyelim. Tabii ki yapay zeka elinden geldiğince bunları ayrı ayrı toparlayıp yanıtlamaya çalışıyor. Ama daha kestirmeden, daha özetleyerek yanıt veriyor. Şimdi onu göreceğiz. Evet, şimdi bakalım. ChatGPT şu şekilde davranabiliyor bazen. Aslında yanıt vermeye başlıyor arka planda ama ekranınızda onu görmüyorsunuz. O yüzden ekranı kaydırmak gerekiyor. Şu sağdaki işarete dikkat edin. Ekranı kaydırarak yanıtı görebilirsiniz. Sorumuz burada. Ne demiş? Depremlerin etkileri, coğrafi konumu, yerine vs. Bağlı olarak değişebilir. Genel bir şey. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyük Türk şehirleri deprem riski taşıyan bölgelerdir. Ve büyük bir deprem bu şehirleri kötü etkileyebilir. İşte bu şehirlerdeki olası etkiler. Ayrı ayrı. İstanbul için vermiş, Ankara için vermiş, İzmir, Konya. Konya aslında deprem riski daha düşük olan bir ilimiz. Burada da diyor ki Türkiye'nin iç bölgelerinde yer aldığı için deprem riski daha düşüktür. Ancak bu depremin hiç yaşanmayacağı anlamına gelmez. Konya'da da büyük bir deprem meydana gelirse bu şehri etkileyebilir şeklinde bir genelleme yapmış. Biliyorsunuz geçenlerde Konya'da da bir deprem yaşandı. Sanıyorum 5 civarında falandı. Deprem hasarı kimler için avantaj yaratır? Çok alakasız bir soruydu. Ona da deprem hasarı kimler için avantaj yaratır sorusu yanlış bir önerme gibi görülmektedir demiş. Güzel. Çünkü depremler genellikle olumsuz etkilere yol açar ve topluluklar için felaketlerdir. Deprem hasarı, mülk sahipleri, yerel hükümetler ve topluluklar için maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla deprem hasarı çoğu durumda olumsuz bir durumdur. Ve bu hasarı önlemek veya azaltmak için çeşitli önlemler alınmalıdır demiş. Ama ona şöyle bir yanıt da verilebilirdi. Kötü niyetli, toplum sağlığını bir öncelik olarak görmeyen, sadece kendi çıkarını düşünen inşaat müteahhitleri, demir çelik satıcıları, tesisat satıcıları böyle bir durumdan avantaj sağlayabilir. Tabii amacımız böyle bir yanıt almak değildi zaten. Orman yangınlarını yine sanki 3 ayrı soru sormuşuz gibi yanıtlamış ama bu şekilde yaklaşmak çok mantıklı değil. Orman yangınlarını engellemek için ne yapmak gerekir? Orman yangınlarını engellemek ve yayılmasını sınırlandırmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır. Yangın izleme ve erken uyarı sistemleri, orman yolları ve arazi yönetimi, ateşe duyarlılık, hepsini okumuyorum. İsterseniz videoyu durdurup ayrıntılara bakabilirsiniz. Veya dediğim gibi ChatGPT'yi kendiniz sorgulayabilirsiniz. Orman izni ve denetimler, eğitim ve bilinçlendirme şeklinde. Evet, geçelim bir diğer soruya. Asıl sorularımıza geliyoruz artık. 7 şiddetindeki bir deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Yine bir genelleme yaparak soruyoruz. Bizim asıl önceki videoda da ele aldığımız soru. 7 şiddetinde bir deprem olduğu takdirde İstanbul'da önemli yapılar nasıl etkilenir şeklindeydi.
Onu şu anda fazla genellenmiş bir şekilde soruyoruz. 7 şiddetindeki bir deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Bakın ekran duruyor ama şuradaki çizgi yukarı doğru kaymaya başladı. Yani ne demek? Aşağıya doğru cevaplar gelmeye başladı. Şurada. Bir 7 şiddetindeki deprem İstanbul için oldukça ciddi etkilere yol açabilir. Bu büyük bir deprem şehirde geniş çaplı zararlara neden olabilir. İşte bu tür bir depremin İstanbul üzerindeki potansiyel etkileri. Yine aynı o genel sorulara verdiği yanıtı burada da tekrarlıyor. Yani İstanbul'a yönelik olduğunu ve depremin şiddetinin 7 olduğunu belirledik. Soruyu ona göre sorduk. Ama yine çok spesifik bir durum söz konusu değil. Şimdi biraz daha netleştirelim sorumuzu. 7 şiddetindeki bir depremin İstanbul Boğazı üzerindeki köprüleri nasıl etkileyeceğini açıkla. Şimdi biraz daha spesifik bir hale getirdik istemimizi. Aldığımız cevap ne? Bir 7 şiddetindeki deprem İstanbul Boğazı üzerinde köprüleri ciddi şekilde etkileyebilir. İstanbul'daki köprüler bölgeleri birbirine bağlayan ve ulaşımın ana arterlerinden biri olan kritik altyapı ögeleridir. Bu nedenle depremin bu köprülere potansiyel etkileri şunlar olabilir: yapısal hasar, çökme tehlikesi, ulaşım kesintileri, kurtarma çalışmaları, ekonomik etkiler şeklinde yanıt vermiş. Yine bir genelleme, çünkü biz de çok spesifik bir soru sormadık. Sadece köprüler nasıl etkilenir dedik. Şimdi biraz daha netleştiriyorum. Tabii ki daha spesifik sorular, promptlar, istemler yaparken kurduğumuz cümle veya cümleler de giderek uzuyor. Ama bu bir sorun değil. Tam tersine karşı tarafa sorumuzu, neyi öğrenmek istediğimizi daha net bir şekilde aktarabiliyoruz. Yeni istemimiz şöyle: 7 şiddetindeki bir depremin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beton ayaklarını nasıl etkileyeceğini 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde en fazla 15 maddelik bir liste halinde açıkla. Gayet değerli toplu bir istem yapmış olduk. Hemen soruyoruz. Evet, şimdi madde madde açıklıyor. Bakın 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde aktarmaya çalışıyor. Sallanma köprüyü titretir ve bu köprünün ayaklarına zarar verebilir. Köprünün beton ayakları çok büyük ve ağır olsa da şiddetli bir depremde bu ayaklar çatlama veya kırılma riskiyle karşı karşıya olabilir. Beton ayakların çatlaması veya kırılması köprünün dengesini bozabilir ve köprünün sallanmasına neden olabilir. Eğer ayaklardaki hasar çok büyükse köprü yıkılabilir veya kısmen çökebilir. Hasarlı beton ayaklar köprüyü güvende tutmak için çok önemlidir. Eğer hasar varsa köprünün mühendisleri bunu hemen incelemeli ve gerekirse onarım yapmalıdır şeklinde. Bakın bir çocuğun anlayabileceği şekilde kurulmuş cümleler, yapılmış açıklamalar. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ve yanıt 10 yaşındaki bir çocuğa hitap edecek şekilde düzenlenmiş. Aileniz ve öğretmenleriniz sizi depremlere karşı ne yapmanız gerektiği konusunda eğitebilirler. Depremler gerçekleştiğinde sakin ve güvende kalmanız önemlidir şeklinde bir yanıt alıyoruz. Genel olarak bizim hangi yapay zeka olursa olsun leb demeden leblebiyi anlamasını beklemeden
meramımızı olabildiğince ayrıntılı bir şekilde aktarırsak o kadar istediğimize uygun yanıtlar alabiliriz. Aynı sorguyu biraz daha değiştirerek ama yapı aynı kalacak şekilde soruyorum. Bu sefer 10 yaşındaki bir çocuk değil, bir inşaat mühendisinin anlayacağı şekilde 3 paragraf halinde açıkla diyoruz. Yanıtın 300 kelimeyi aşması. Yani hem yanıt formatını hem de uzunluk limitini belirtiyoruz. Bakalım buna ne diyecek? Şimdi bakın dil değişti. Yani 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı cümleler yerine teknik bilgi sahibi bir mühendisin anlayacağı biçimde cümleler geliyor. Bir sallanma ve yüksek gerilim, deprem anında köprü sallanır ve bu sallanma köprünün çelik halatlarının gerilmesine ve gevşemesine yol açabilir. Bu sallanma halatların üzerindeki gerilim seviyelerini arttırır ve aşırı gerilme riskini taşır. Bu durum çelik halatların dayanıklılığını tehdit eder ve uzun vadede hasara yol açabilir. Dinamik yükler. Çünkü bir köprüyü veya herhangi bir yapıyı etkileyebilen statik yükler ve dinamik yükler vardır. Bunlar ayrı ayrı etki eder. Burada dinamik yükleri ele almış. Depremler sırasında köprüler dinamik yüklerle, çünkü bu sallanmanın dışında aşağı yukarı hareketler de olabilir. Bunlar bazen zımbalama dediğimiz mekanizmalara neden olurlar. Onları tetikler. Bunlar hep dinamik yük örnekleridir. Çelik halatların aniden değişen yükler altında çalışmasına neden olabilir. Yüksek dinamik kuvvetler halatların gerilme kapasitesini aşabilir, yorulma ve kırılmalarına neden olabilir. Tabii daha önceki sorularda daha çok temelleri sormuştuk. Bu soruda çelik halatlardan bahsettiğimiz için çelik halatlara yönelik yanıtlar üretiyor. Bir yeni soru daha soruyorum. Daha da detaylandırıyorum bu kez. 7 şiddetindeki bir depremin İstanbul'un kıyı bölgelerinde 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi örnekliyorum. Toprak sıvılaşması yüzünden ne tür zararlar görebileceğini 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı gibi yaklaşık 100 kelime kullanarak anlat. Yanıtın bir öykü biçiminde olsun. Bir öğretmen böyle bir soru sorabilir yapay zekaya. Sınıfta öğrencilerine anlatacaktır mesela. Yönelttik soruyu. Bakın bir öykü karşımızda. Ne diyor? Bir zamanlar İstanbul'da büyük bir deprem geldi. Tabii Türkçe'ye tam hakim değil. Deprem oldu deriz biz ama deprem geldi diyor. Bu deprem özellikle kıyı bölgelerinde vurdu. Kıyıda bulunan bazı evler ve binalar yer altındaki toprağın suyla karışmasından dolayı sıvılaşma meydana geldi. Sıvılaşma toprakların sanki jöle gibi sallanmaya başlaması demekti. 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı şekilde olayı onun gözünde canlandırabileceği şekilde açıklıyor. Bunu bir şamdanı düşündüğünüzde sıvılaşmış topraklar binaların temellerini desteklemekte zorlandı. Bu nedenle bazı binalar çatladı ve yıkıldı. Ayrıca sıvılaşma nedeniyle sokaklarda büyük çatlaklar oluştu ve bazı yollar çöktü. İnsanlar için bu çok tehlikeliydi. Çünkü evlerini terk etmek zorunda kaldılar ve yardım ekipleri onlara yardım etmek için geldi. Olaylar böylece gösteriyor ki sıvılaşma depremin ekstra etkilerini, tehlikelerini getirebilir. Bu nedenle her zaman deprem sırasında güvende olmak için hazırlıklı olmalıyız. Şimdi şuraya dikkatinizi çekeyim. Bunu bir şamdanı
düşündüğünüzde sıvılaşmış topraklar binaların temellerini desteklemekte zorlandı. Yani neresinden bakarsanız bakın anlamlı bir cümle değil. Yapay zekanın bu tür yanıtlar verebileceğini baştan bilin. Çünkü yapay zeka bu açıklamaları bilinçli bir varlık gibi birbirleriyle ilişkilendirerek oluşturmuyor. Onun yaptığı sadece harfler nasıl birbirine ilintili olarak peş peşe gelebilir problemini hesaplayarak çalışıyor. Yani buraya bir B harfi koyduysa bunun yanına A mı koyması, E mi koyması ya da U mu koyması gerektiğini vektörel olarak hesaplayarak bunları oluşturuyor. O yüzden zaman zaman böyle abuk sabuk cümleler de ortaya çıkabilir. Ya da cümleyle hiç alakası olmayan ifadeler bile çıkabilir. Eğer bir yapay zeka ne kadar eğitimliyse, ne kadar ayrıntılı olarak eğitildiyse bu tür sorunlar o kadar azalıyor ama sıfırlanır diye bir şey söylememiz mümkün değil. Belki ileride olacak ama günümüzün yapay zekalarının bu tür hatalı veya eksik yanıtlar verebileceğini baştan bilelim. Zaten yapay zeka sistemleri genellikle bu uyarıyı sürekli yaparlar. Söylediğim her şey doğru olmayabilir, yanlış bilgi verebilirim, hatalı şeyler söyleyebilirim şeklinde uyarırlar. Burada bir örnek olarak işte bunu görüyoruz. Son bir işlem daha yapacağım. Şimdi hep çocuk dedik, sonra bir inşaat mühendisi dedik. Bu sefer diyelim ki akademik bir makale yazsın. 7 şiddetindeki bir depremin İstanbul'un kıyı bölgelerinin 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi toprak sıvılaşması yüzünden ne gibi zararlar görebileceğini yukarıdakiyle aynı soruyu sordum. Akademik bir dille yaklaşık 200 kelime kullanarak bir makale biçiminde yaz. Bunu böyle sormak yerine 1999 Gölcük depremini 2000 kelimeyi geçmeyecek şekilde öyküleştirerek Ernest Hemingway tarzında bir öykü yaz da diyebilirdik. Evet, toprak sıvılaşması, yeryüzündeki toprakların büyük bir deprem sırasında suyla karışarak kaygan bir sıvı haline. Bu fenomen özellikle gevşek ve doygun zeminlerin bulunduğu kıyı bölgelerinde yaygın olarak görülür ve büyük depremlerde olumsuz sonuçlar doğurabilir. İstanbul gibi deniz kıyısında bulunan büyük şehirlerde bu tür bir riskle karşı karşıyadır. 1999 Gölcük depremi gibi büyük bir deprem İstanbul'un kıyı bölgelerinde toprak sıvılaşmasına yol açabilir. Bu sıvılaşma sonucu aşağıdaki zararlar gözlemlenebilir. Evet, yine tam akademik bir makale gibi görünmüyor ama önceki örneklere kıyasla bu daha iyi bir örnek gibi. Evet, ChatGPT'yi böylece ince ince sorguladık. Peki şöyle yapalım. ChatGPT'yi bir kenara bırakalım. Mesela Google Bard'a geçelim. Aynı soruyu Google Bard'a soruyorum. En son soruyu. 7 şiddetindeki bir depremin İstanbul'un kıyı bölgelerinde 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi toprak sıvılaşması yüzünden ne gibi zararlar görebileceğini akademik bir dille yaklaşık 200 kelime kullanarak bir makale biçiminde yaz. Bakalım Google Bard nasıl davranacak? Evet, başlık daha akademik. İstanbul'da 7 şiddetindeki depremin kıyı bölgelerinde olumsuz etkileri. İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehridir. Tarih ve kültürel önemi yanı sıra ekonomi ve ticari açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak İstanbul deprem açısından da riskli bir şehirdir. Evet, Gölcük depremi sıvılaşmasına karşı hassastır. Tamam.
Evet, burada açıklamasını yapıyor. Toprağın sıvılaşmasının ne anlama geldiğini açıklıyor. Evet. Olumsuz etkileri veriyor ve ne tür önlemler alınabileceğini burada aktarıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Siz de kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Bana göre Google Bard, ChatGPT'ye kıyasla biraz daha istediğimize uygun bir yanıt üretti. Peki başka? Şu neymiş? Bing. Peki Bing'in chat kısmına geçelim. Yok, hemen vazgeçiyorum. Demek ki epey bir değişiklik yapmış. Onları indirmemizi istiyor. Poe'da Cloud Instant 100K'ya yönelteceğim soruyu. Aynı soru. Akademik makale yaz dedik. İstanbul'un 7 şiddetindeki bir depremde toprak sıvılaşmasının olası etkileri şeklinde İstanbul gibi çok sayıda bina ve nüfusun bulunduğu kentlerde meydana gelebilecek bir 7 şiddetindeki depremin etkileri ciddi boyutlara ulaşabilir. Özellikle kıyı şeritlerindeki dolgu alanlarda kurulan mahallelerde bu güzel bir vurgu. 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü üzere toprak sıvılaşması riski yüksektir. Zemin sıvılaşmasında kil, silt ve bentonitlerden oluşan yapıda bulunan toprak taneleri su içinde yüzerek hacimlerini artırırlar ve taşıma güçlerini kaybederler. Çok güzel bir vurgulama. Bu durum yeraltı sularının seviyesinin yükselmesi ve zeminin tahribatı ile sonuçlanabilir. İstanbul gibi coğrafi özellikleri nedeniyle kıyı dolgularında yoğunlaşan yerleşimlerde binaların zemin etüdü yapılmadan veya hatalı projelendirme ile inşa edilmesi deprem anında zeminin çökmesine ve yapıların yıkılmasına yol açabilir. Böyle bir durumda can kayıplarının artması ve kentsel altyapı için onarım maliyetlerinin yükselmesi kaçınılmazdır. Yani buradan da görüyoruz ki Cloud Instant 100K teknik olarak zemin sıvılaşmasının toprak sıvılaşmasının açıklamasını çok daha sağlıklı ve doğru bir şekilde yapmış. Evet, başka chat sistemleri de var. Hangisini kullanırsanız kullanın, bu videoda vurgulamaya çalıştığım ayrıntılara dikkat etmenizi öneririm. Böylece daha sağlıklı yanıtlar alabilirsiniz. İstediğiniz yanıtlara daha kısa sürede, daha yüksek kalitede ulaşmanız mümkün olabilir. Evet, bu videoda hem deprem konusunu hem de istemlerin, promptların, sorguların nasıl düzenlenmesinin daha etkili olabileceğini ele aldık. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.